endeksi Zeymek tekniğiyle detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Zeymek tekniğinde hangi konularda inceleme yapacağız? Formasyon, ana periyotta formasyon analizini yapacağız. Ana periyotta düzeltme seviyelerini göreceğiz. Ve bir de kapanış sekansı için analizler yapacağız. 3 konuda biraz odaklanıp biraz detaylıca inceleyeceğiz. Kimsenin bugüne kadar değinemediği konulara değineceğiz. Biraz ağır gelebilir, yani ileri seviye sayılabilir. Onun için anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Tabii bu işi bilenler veya daha iyi olarak kendini yetiştirmiş olanlar anlayabilecektir. Yalnız alt seviyeler için biraz ağır gelebilir. Şimdiden uyaralım. Tabii bugüne kadar değinilmeyen konular, kendilerini analizci veya YouTuber veya bu işin profesörü olarak görenler bile zorlanacaktır tahminim. Yine de biz konumuza başlayalım. Biraz hafif bir şekilde anlatmaya çalışalım. Fazla terimlere girmeyelim. Basit bir şekilde anlatalım. Şimdi biz 100 grafiğini aylık grafikteyiz. Dolar bazlı ekrandayız. Logaritmikteyiz. Herkes birinci döngüsel zamanda BIST 100'ün kapanış sekansında olduğunu bilir. Şu an kapanışla uğraşıyoruz. Kapanışımız ne zaman bitecek diye tarihe baktığımızda 2031'leri gösteriyor tekniğimiz. Tabii bu anlatmış olduklarımız veya göstermiş olduklarımız, yaptığımız analizler doğrudur, kesindir, nettir diye bir şey yok. Bu bizim kendi tekniğimizin, geliştirmiş olduğumuz tekniğimizin öngörüleri. Bunları öngörü olarak kabullenin. Şimdi konumuza dönecek olursak ilk önce formasyondan başlayalım. Formasyon olarak ana şablonumuzu bir açalım, görelim. Daha önceleri de belirtmiştik. Formasyon her zaman için fiyatın uygulamış olduğu formasyon konsolidasyon formasyonudur. En büyük periyotta da, en küçük periyotta da, oluşan periyotta da, oluşan döngüsel zamanda da, daha ileriki döngüsel zamanlarda da konsolidasyonun içerisindedir. Mesela şöyle anlatalım. En büyük döngüsel zamanın zaten, yani periyot bakımından döngüsel zamanın bir sonu yoktur. Sonsuzdur. En büyük döngüsel zamandan başlarsak varsayalım ki şu bölgedeyiz. Biraz büyütelim onu ya da tamamını görelim. Şu bölgedeyiz. Bir alt döngüsel zamanda şurada olabiliriz. Daha alt döngüsel zamanda şurada olabiliriz. Daha alt döngüsel zamanda şuralarda olabiliriz. Yani resmin tamamına baktığımızda sürekli bir konsolidasyon içerisindeyiz. Her tepenin aşılmasıyla, her tepenin geçilmesiyle konsolidasyon dönemi bitiyor. Farklı konsolidasyonlar başlıyor. Ama ana periyot bütünlüğüne baktığımızda, sonsuz olan periyodun bütünlüğüne baktığımızda en başlarda olabiliyoruz. Daha alta indikçe ortalarda olabiliyoruz. Daha alta indikçe sonlarda olabiliyoruz. O yüzden konsolidasyon şablonumuz bu. Yani formasyonumuz bu. Bu formasyonun içinde işte herkesin bildiği, tabir ettiği omuz başlar olsun, ters omuz başlar olsun, flamalar olsun, çanaklar olsun, çömlekler olsun. Hepsinin bütünleşik hali budur. Alt periyotlara, günlüğe inildikçe bunları flama benzeri şekilde de görebiliyorsunuz. Yani bütün formasyonların bütünleşik şekli bu ana periyotta. Bu ana periyotta görmüş olduğunuz, yani aylık mumlarla görmüş olduğunuz formasyon şekli aylığın içerisinde size farklı şekillerde yansıyabiliyor. Fazla uzatmayalım. Şimdi endeksimize dönelim. BIST 100 endeks birinci döngüsel zamanın 3 yükseliş dönemini bitirdi. Ve şu an kapanış sekansında. Nasıl 3 dönemin yani 3 yükseliş dönemi, şöyle anlatalım. Fiyat her periyotta bir 3 yükseliş dönemi yaşar. Bu 3 yükseliş döneminden sonra düzeltmesi bitiminde,
Yani yükselişin düzeltmesinin bitiminde konsolidasyona girer. Yani düzeltme sekansına girer. Burada da bir üçlü yapar. Ondan sonra yoluna devam eder. Yani bunu en düşük periyotta da yapar, en yüksek periyotta da yapar. Hatta en büyük periyoda baktığımızda şuradaki bir yükselişin içinde bir üçlü veya 3 tane üçlü görebiliriz. Yani geriye doğru gidildikçe her yükseliş döneminin içerisinde de yükseliş dönemleri olur. Düzeltme dönemleri de olur. Şimdi ana periyodu bütününe baktığımızda birinci döngüsel zamanda bu üçlü ve konsolidasyon yani düzeltme sekansı bitmiş durumda. Yani nasıl anlıyoruz onu hemen gösterelim. Şunu bir silelim hemen. Şimdi döngüsel zamanımız, birinci döngüsel zamanımız endekste şurası, ikinci döngüsel zamanımız burası yükseleni. Şöyle baktığımız zaman 3 yükseliş dönemi 1, 2, 3 burada bitmiş. Bu yükseliş dönemlerinin şurada düzeltmesi. Bu düzeltmeden sonra düzeltme bitiminde taban oluşturulmuş. Taban oluşturulduktan sonra düzeltme sekansına geçilmiş. Düzeltme sekansı üçlü şekilde 1, 2 ve şurası da 3. Şuraya kadar tabanımız burada. Tabanda bir kırılım, sarkma olup tekrar geriye dönmesi beklenir. Hemen biraz daha büyütelim. Yani 3 yükseliş döneminden sonraki düzeltmenin bitiminden sonra düzeltme sekansı artık ana periyodun yani üçlünün düzeltme sekansına geçiliyor. Burada da bir üç tepe arayacağız. 1, 2, 3. tepe şuraya kadar. Burada taban oluştu. Bu tabandan sonra aşağı yönlü bir kırılım gelip ortalama, ana periyot ortalaması ile birlikte yoluna devam etmesi beklenir. Ondan sonra düzeltme sekansı burada bitiyor. Düzeltme sekansından sonra onay sekansı var. Onay alması gerekiyor. Yani formasyonda gösterecek olursak 3 yükseliş dönemi, şurası düzeltme sekansı. Düzeltme sekansından sonra onay sekansı geliyor. Şurası da onay sekansı. Yani şöyle anlatalım. Herkes bu formasyonu bilir. Yani bir üçlü konsolidasyon dönemi ve ondan sonra 3 yükseliş dönemi. Ondan sonra da onay sekansı. Yani bir üçlü, bir üçlü, bir üçlü. Yani 3 şekilde gidiyor. Şöyle gösterelim onu da. Şurada onay sekansımız var. Onun formasyonunda gösterecek olursak şöyle gösterebiliriz. Onay sekansımız şurası. Hemen gösterelim onu da. Evet. Düzeltmemizin bittiği nokta burası, artık onay sekansımız. Yani 3 tepenin oluşacağı yer. Şöyle 1, 2, 3. Şurada da artık yükseliş onayının yani retestin yapıldığı bölge. Burası da kendi içinde bir onay sekansı barındırıyor. Onu da göstereceğim. Şimdi dönecek olursak işin garip tarafı şurası. Normal şu şartlara kadar, yani şu tarihe kadar, şurada görmüş olduğunuz tarihe kadar her şey normal. Bu tarihten sonra bir bozulum var formasyonda. Bu formasyon ne zaman bozuluyor? 15 Temmuz, herkesin bildiği gibi kara günler. Burada fiyatın normal formasyonda ortalamasına kadar, şuraya kadar inmesi beklenir. Yani şurada bir kırılım gerçekleşiyor. Bu kırılımdan sonra, şu kırılımdan sonra ortalamaya kadar düşüp bunun üzerinde taban oluşturup onay sekansı için, yani düzeltme burada bitmesi gerekiyordu. Ortalama üzerinde bitmesi gerekiyordu. Taban oluştuktan sonra onay sekansı için fiyat 26. katın üzerine çıkması gerekiyordu. Yani şurada yapmış olduğu hareketleri şöyle gösterecek olursak, şu yapmış olduğu hareketleri şuradan yapması gerekiyordu. Yani üst ortalamanın, yani ana periyot tavanının üzerinde yapması gerekiyordu. Şu bölgede sıkışması gerekiyordu ve burada son kırılımla birlikte onayını alıp yükselişi burada başlaması gerekiyordu.
Yalnız 15 Temmuz'daki o düşüş, yani kara günlerden ötürü ortalamanın da altına düşülmüş ve artık daha fazla aşağıya düştüğümüz için ortalama burada üzerine çıkma işlemi gerçekleşmiyor. Yani şuranın üstüne çıkma işlemi gerçekleşmiyor. Şu araya sıkışma işlemi gerçekleşmiyor. Şu an gidilemiyor gördüğümüz kadarıyla. Peki bu ortalama şu bölgede bunun üzerinde yapması gerekiyordu. Üzerinde yapması gerekiyordu. Şu an yani üstünde yapması gerekiyordu. Şu an üzerinde yapıyor. O zaman bizim şunu algılamamız lazım. Kapanış bir periyot altta olacak. Yani şuradan şunu anlayabiliriz. Ortalamalarla veya tavanlarla anlatacak olursak burada birinci döngüsel zamanda 13 yıllık periyodun kapanışı söz konusu. Daha önceleri 1 yıllık periyot, 3 yıllık, 5 yıllık, 8 yıllık periyotlarımızı kapattık. Şu an 13 yıllık periyot içerisindeyiz. 13 yıllık periyot burada kapanıp 13 yıllık periyot ortalamasının üstüne çıkılıp 21 yıllık periyotla birlikte yükselişe devam etmemiz gerekiyordu. Şimdi şuraya bakacak olursak tavanlarımızı açalım. Evet, tavanlarımız bunlar. 1 yıllık periyot tavanı, 3 yıllık periyot tavanı, 5 yıllık ve 8 yıllık periyot tavanı. 13 yıllık periyot tavanımız burada. Gördüğünüz gibi normalde şu yükselişten sonra 13 yıllık periyot tavanımızın şunun üzerinde yani şuradan şu bölgeden ilerlemesi gerekiyordu. Bu bölgeden ilerleyemediği için fiyatın bu bölgelere kadar düşmesi, yani şuradaki şu fark bu periyodu gördüğünüz gibi burada aşağı itti. Yani bizim 8 yıllık periyodumuz çok aşağıda. Normal bir kapanış yapamayacağız. Yani hedeflenen bölge 26 üzerinde, yani 26. katlarda yapılacak olan kapanışı artık daha aşağıda yapma, yani bir kademe aşağıda yapmak zorunda. Yukarıya yükselişler sürebilir mi? Sürebilir, ama ortalamanın yükseleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü artık normal yörüngenin dışına çıkılmış, aşağıya inilmiş. Yani 8 yıllık periyodun tavanı düşüş eğilimine girmiş ve zor toparlanmış şu bölgede. Aynı yörüngeye çıkartılamaz tabii ki. Çıkartılması da söz konusu değil kısa zamanda. Aynı yörüngeyi bulması, bunun mesela kapanışımız bizim 2031'de aynı bölgeye, aynı yörüngeye sokması bunun 2040'ları bulur. Yani bayağı uzun bir süre. Yani şu kısa sürede bu alışılmış, yani olağan olmayan düşüşten sonraki 8 yıllık tavanın eksilmesi hemen 3-5 senede düzelecek bir şey değil. Çünkü fiyat şurada görmüş olduğunuz birinci döngüsel zamanın ikinci periyodunda üst bandında, yani üst yörüngesinde, tavanında diyeyim, burada tutunup 8 yıllık tavanı bu bölgedeyken yukarıya doğru yükseltmesi gerekiyordu. Ondan sonra kuvvetli bir hacmi vurup bu yörüngeye 8 yıllık periyodu tavanını çıkarması gerekiyordu. Tabi çıkaramadığı için ve bu düşüşten kaynaklı şuradaki diğer ortalamaların da yörüngelerinin bozulmasıyla artık yukarıda değil de üstten kapanış değil de alttan kapanış yapacak fiyat mecburen. Yani şu bölgeye kadar çıkmış, şurada şu zamandan öncesini düşürürsek kapanışın bu bölgede olacağı söz konusuydu. Yalnız düşüşle birlikte artık üstten yapılacak olan kapanış alt bölgeden yapılmak zorunda. Bunu da geçtikten sonra periyotlarımızın tavanları ilişkisini anlattık. Periyotlarımızın tavanları bu 8 yıllık periyot azaldığı için düşüşten kaynaklı bir kademe aşağıda yapacağız. Şimdi formasyonumuza döndüğümüzde hemen formasyonumuzdan şu örneği verelim. Şimdi bütününe baktığımızda birinci döngüsel zamanda bir formasyon kapanışı var. Şurası tabanı yaptık. Artık burada onay sekansına geçtik. Yani düzeltmemiz bitti. Artık onay sekansındayız. Yani düzeltmemizin bittiği nokta şurası.
Şurada bitmeliydi ama daha aşağıda bitti. Şu yükselişle onay sekansını şu şekilde gözümüzde canlandıralım. Şurada yapmış olduğu, şöyle biraz daha kenarıya alalım. Evet. Şu yapmış olduğu hareket onay sekansımız. Şurada görüyoruz bunu. Bunu da, yani burada yapmış olduğu bu hareketi de daha alt periyotlarda bunu bütün olarak işlediğini düşünebiliriz. Yani şöyle baktığımızda yükselişimiz 1, 2, üçüncüsü yapılmış burada. Burada artık düzeltmenin bitiminden sonra şurada yapmış olduğu tepecik, şu yapmış olduğu tepecik artık 1, burası 2, şurada da üçüncüyü yapması gerekiyor. Yani 1, 2, 3 düzeltme sekansı alt periyotta şurası oluyor. Buradan sonra yukarıda bir onay sekansımız olacak. Yani şurayı da yukarıda yapacak. Yani iç içe baktığımızda formasyonlara şurada yapmış olduğu düzeltme sekansı, pardon, kapanış sekansı bir alt periyotta bütün bir formasyon gerektiriyor. Şu formasyonu da arıyoruz. Bu formasyonun bitiminde şuradaki düzeltme sekansını, yani onay sekansını da, yani burası zaten bir onay sekansıydı ana periyotta. Yukarıda da gene bu şey, daha alt periyotlarda da bu formasyonu arayabiliriz. Yani burada yapmış olacağı kapanış sekansı gene bir alt periyotlarda bütünleşik formasyon olacak. Konsolidasyon şeklinde olacak. Onay aldıktan sonra yükselecektir. Şurada hemen gözümüze batan bir şey var. Hemen gösterelim. Şu noktada yukarıya gidiş yok, söz konusu değil. Normalde buraya fiyatın gelmesi beklenir. Aslında o düşüşün, hesapta olmayan düşüşten kaynaklı düşüş olmadan düşünseydik fiyatı bunun üzerinde yapacaktı hareketlerini. Burada yapacaktı. Aşağı yukarı, yani burayı taban edinecekti kendine, ortalamayı. Bu ortalamayı taban edinip yukarıda yapacaktı. Ve fiyat kapanışta yukarı bir hamle yapıp daha sonra kapanış için dönecekti. Ama şu an şu bölge geçilemiyor. Gördüğünüz gibi geçilemeyen bir bölgemiz var. Buraya artık burada 1 yapmışız. Burada 2, burada 3 yapacağız. 3'ü yapmadan önce tabii ki 1, 2, 3'ü burada 2 tepe şeklinde yapıp, yani bütünleşik yapıp, çünkü ortalamayı yukarı çıkarmak istiyoruz. 8 yıllık ortalamayı yükseltmek istiyoruz. Bu tepeyi artık 2 tepe şeklinde yukarıda yapacaktır. Tabi aylığa baktığımızda burası 1, 2, 3, 4, 5 tepe şeklinde görünebilir. Burada bir de detay var. Hemen o detayı da gösterelim. Şimdi şurada yapmış olduğu hareketi ana formasyonumuzu açtığımızda şöyle, evet, fiyat bunu çalışıyor şu an. İlk yükseliş şurası, ikinci yükseliş burası, şurada da üçüncü yükseliş dönemi. Yani burada bir üçlü göreceğiz. Şöyle baktığımız zaman 1, 2, şurada üçüncünün sonu oluyor artık. Artık bu üçüncüyü şurada şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3'ü buraya kadar vurmak isteyebilir ama gideceğini zannetmiyorum. Hiç tahmin etmiyorum. Çünkü 15 Temmuz'daki o düşüşten kaynaklı yukarı yükselişler kısıtlı. Burada 618 dönüşü arayabiliriz. 25. ve 26. katlar arasında 329 dolarlarda arayabiliriz. Buradaki dönüşten sonra bir düzeltme dönemi ve yukarıya tekrar ortalamaya çıkış ve şurada da bir kırılım gerektirecek. Tabii bunu normal şartlarda eğer ki bu böyle olmasaydı bizim kapanışımız şurada 382'de olacaktı. Ama bir kademe altta olacak artık. Yani kapanışımız 236'da olacak. 272'ler. Fiyat 272 dolarlarda kapanış yapacak. Hemen farklı bir konuya geçelim.
Videoda fazla uzamasın diye uğraşıyorum. Formasyon konusunu detaylı bir şekilde daha fazla irdelemek isterdim ama çok kafa karışacak. Bunu anlatmak fazla istemiyorum. Şu an şunu bilelim, kapanışın sonundayız. Taban oluşturduk. Burada onay sekansındayız. Ana periyotta bu onay sekansını da bu şekilde göreceğiz. Bunun sonunu da yine onay sekansında gene bu şekilde göreceğiz. Formasyon olarak alt periyotlara inildikçe. Şimdi dilerseniz şuradan bir de farklı bir açıdan daha bakacağız. Ona bakalım. Şimdi haftalığımızı açtığımızda basamak stratejimiz vardı bizim. Yani merdiven stratejisi. Basamaklarda neredeyiz diye bakılacak olduğunda şöyle baktığımızda düşen normalde şu düşüş, yani 15 Temmuz'daki o düşüş olmasaydı şu an düşen basamağımızı kırmıştık. Üzerinde hareketler yapıp onayımızı alıp artık yükselenimizi kırmak için uğraşacaktık. Yani şu an düşenimiz kırılmış olacaktı. 15 Temmuz olmasaydı kırılmış ve üzerine retestimizi yapmış. Yukarıda artık 764 ile cebelleşiyor olacaktık ve tekrar bir retestten yukarıya yükseleni kırmak için uğraşacaktık. Merdiven stratejisinde gördüğünüz gibi bizim düşenimiz hala kırılmış değil. Şöyle bakalım yakından. Düşenimiz hala kırılmış değil. Buna bir de günlükte bakacağız şimdi birazdan. Düşenimiz burada 618'de bir aynı yere denk geliyor. Eğer ki aynı ay mumuyla yükselinecekse. Tabi burada şu düşeni bir de günlükte bakalım. Günlüğe gidelim. Günlükte ana trendimizde o düşüş kaynaklı bozulmayı da göstereyim. Şimdi bu ana trendimiz bizim. Yani o yörüngeler arasında fiyatın oluşturmuş olduğu trend. Bu ana trendde tavandan gelinmiş. Burada gördüğünüz gibi dönülmesi gereken yer şuralara kadar gelip burada belki şu safhalarda 0.5'e bir iğne atıp tekrar dönmesi gerekiyordu. Yani şunun üzerinden dönmesi gerekiyordu. Bu dönüş işlemi buradan 0.5'ten yükselinip tekrar bunun üzerinde hareket etmesi lazımdı. Yani fiyatın burada şuradan şu yapmış olduğu hacmi yukarıya kadar atıp 764 üzerinde kapanış işlemleri yapması gerekirdi. Tabii ki şu bölgede gördüğünüz gibi denemiş. Tekrar eski yörüngeye 8 yıllık ortalamayı yükseltebilmeyi denemiş ama 764'ten dönüş yapılmış. 3 kez denemiş burada. Burada artık son noktayı koymuş. Yani burada düzeltmeye girmiş artık. Yani şu yükselişin bitimini haber veriyor. Burada düzeltme içerisindeyiz halen. Tekrar aynı bölgeyi şu an dener mi? 3 kere denemiş burada. Aynı bölgeyi deneyeceğini, test edeceğini sanmıyorum. Onun direnci burada artık. Yani 0.5'in üzerine sarkabilir. Şimdi hemen haftalığa dönelim. Bizim düşen neredeymiş ona bakalım. Düşenimiz şurada görmüş olduğunuz birinci tepenin ikinci mumunda. Burada nerede? Oraya bakalım. Günlükte çünkü göreceğiz. Burada da şurası sanırım. Yani birinci tepenin fitilinde. Hemen onlara şuradan bir düşen çekelim günlükte ki günlükte nerede olduğu belli olsun. Evet. Şuradan. Evet. Birinci tepemizin gidemediği nokta bizim düşenimiz. Şurası. Daha ileride, hemen daha ileride de bulalım onu. Şunları bir kapatalım. Evet, alt fitili bulacağız. Evet. Şimdi şöyle bakacak olursak burada. Evet, alt fitilimiz şurası bizim.
birinci tepenin alt fitili şurası. Evet. Buradan geçiyor düşenimiz. Aşağı yukarı, evet, şurası tam şu nokta. Evet, düşenimize bakacak olursak onu da biraz büyütelim. Günlükte şimdi düşenimize bakacağız. Çünkü logaritmik ekrandayız. Ölçekli ekranın aylıkla günlüğü birbirine tutmaz. Bozulmalar olur. Onun için bu tür sonuçlara günlükte bakmamız gerekiyor. Şimdi şurada yakalamamız lazım bizim gidilemeyen düşeni. Evet. Buradaki düşenimiz sanırım şurası, ilk çarptığı yer. Evet, onu da koyduk. Hatta şöyle mıknatısla yapalım o işi. Daha da detaylı olsun. Evet, düşenimiz bu. Düşenin geçileceği tahmin edilebilir, tahmin edilemeyebilir. Şurada sanırım burada bir yanlışlık yaptık. 0'a 0 dönmüş galiba düşenden. Evet, şuradan 0'a 0 yapalım. Burası çünkü tam 618'e gelmesi gerekiyor. Tabii günlükte daha erken göreceğiz bu 618'i biz. Buranın üstüne sarkma işlemi yapıp buradan tekrar geri dönme olasılığı var. Oraya bir fiyat atacak olursak. Evet, şurası 329.37 dolar diyor. Öyle gözüküyor. Evet, bu kısımlarda dönüş aranabilir. Eğer bu bölgenin üstüne atarsa zaten hedefi direkt nereye çevirecek? Hemen aylığa döneceğiz. Aylıkta bu bölgenin de üstüne atarsa pek tahmin etmediğim bir şey ama şu 1, 2, üçüncünün sonunu buraya kadar getirmek isteyebilir. Yani burada biz ana periyotta tavan yapmak isteriz. Yalnız şu açıya baktığımızda bu açı bizi oraya kadar götüreceği tahmin edilemiyor. Çünkü zaten fiyat bu noktada gidememiş. Bu noktadan sonra artık dönüş işlemi yapmış. Bu noktanın üzerine çıkabilmesi, ta buralara kadar gelmesi biraz zor. Trend oradan geçiyor ama şöyle yükseliş trendine bakarsak oradan geçiyor ama altta gelmeyen, yükselmeyen bir 8 yıllık ortalamamız var. Ve diğer 1 yıllık, hadi neyse 1 yıllık periyot ortalamasını, tavanını aşağıdan çevirdik. 3 yıllığı da aşağıdan çevirdik. 5 yıllık var burada. 5 yıllık bu düşüşten kaynaklı aşağı bir baskı uyguluyor şu an. Onun için bu bölgeye tekrar buralara gelip buradan dönüş yapacağını pek tahmin etmiyorum. Yani dönüş işleminin her an gerçekleşmesi gerekir. Düşen çünkü burada gördüğünüz gibi. Bu düşeni kırabileceğini sanmıyorum. Bunu artık ortalamalarla birlikte kıracaktır. Ondan sonra geçecektir yukarı. Formasyona da baktık. Şuradan seviyeye bakalım. Bir de seviyeyi anlatalım. Seviyelerde neredeyiz? Şuradan hemen şunu bir silelim. Evet. Evet, burada görmüş olduğunuz kadarıyla birinci periyodumuzun bittiği bölge burası. Ortalama yani periyotların oluşumu 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 8 yıllık. Burada 21 yıllık 13 yıllık periyot oluşmuş. 13 yıllık periyodun kapanış bölgesi burası. 13 yıllık periyot kapandığında 21 yıllığa kadar bir serbest alanımız var. Ondan sonra 21 yıllık için burada 21 yıllık için taban oluşturup yükselişimize devam edeceğiz. Şimdi buranın birinci döngüsel zamanın Fibonacci'sine bakacağız. Neden Fibonacci'sine bakacağız? 3 yükseliş döneminin Fibonacci'sine bakacağız. Yani düzeltme seviyeleriyle birlikte periyotların birinci ve ikinci ve üçüncü periyotlarda yapmış olduğu yörüngelerde yapmış olduğu düzeltmeleri
buradan detaylıca göreceğiz ve birinci döngüsel zamanda ilk yükseliş dönemini, kapanışının nerelerde olabileceğini tahmin edeceğiz. Onun için de Zeymeh tekniğindeki basamak stratejisini kullanıyoruz. Şimdi bizim 26. kata olarak kadar olan kısmımız bizim birinci döngüsel zamanın tavanı, yani 13 yıllık periyodun tavanı. Buraya biz bir Fibonacci çektiğimizde hemen göstereceğim onu. Evet. En büyük periyodumuz 13 yıllık periyot. 13 yıllık periyot da aynı zamanda başlıyor. Zamanda sıfır noktasında. 1 yıllık periyot da aynı zamanda başlıyor. 3 yıllık periyot da aynı zamanda başlıyor. 5 yıllık, 8 yıllık, 13 yıllık hepsi aynı anda başlıyorlar. Çünkü yükselirken diğerleri de yükseliyor yavaş yavaş. Şimdi bu tamamı olduğunu düşünürsek ilk periyodumuzun tavanı diyelim, veya tabanı ilk periyotta oluşturduğu, yani birinci yükseliş evresinde oluşturmuş olduğu tavan 382. Bu 382'den hemen bir tane çekelim şöyle. Ya da şöyle daha basit yapalım. Aynısından bir tane daha kopyalayıp yapıştıralım. Tamam. Şimdi 382'ye kadar bizim yükselişimizi sürdürelim. Şuradan alalım. Neden böyle oldu? Burada biraz yukarıya mı kopyaladı? Evet, şöyle olsun. Evet, biraz yukarıya kopyalamış. Neden öyle yaptı acaba? Evet. Aslında biraz daha detaylı yapsak daha net sonuç alacağız da zaman bakımından uğraşmak istemiyorum şu an. Evet. Evet, ilk yükseliş dönemimizin oluşturmuş olduğu tabanı şimdi oluşturacağız. Geriye kalanı bizim diğer iki periyodumuz için kalacak. Şuradan 382'ye bir taban oluşturduk. Birinci tabanımız burası. Şimdi buranın 382'si şu anki periyodun, yani buradaki 382'yi diğer periyodun tabanı olarak oluşturduk. Burası da zaten 618'e geliyor 100 periyotta. Ne yaptı? 1, 2, burası da sonu da 3 yükseliş dönemi. Şimdi 3 yükseliş döneminden sonra bir düzeltme yapıldı. Nereye? Şu anki taban oluşuyor. Düzeltme burada bitiyor. Düzeltmenin bittikten sonraki tabanı şu an yani düzeltme bitti. Şimdi 3 düzeltme sekansı var. Yani 3 taban daha oluşturacağız. Şurada 1 oluşturduk. Şurada 2 oluşturduk. Şurada da 3 oluşturduk. Tabanımız burası. Düzeltme sekansımızın bittiği taban burası. Yani en son taban bu.
Şimdi şöyle bakarsak yakından fiyata, evet doğru yerlerdeyiz, tamamdır. Fiyata şimdi bu sekans içerisinde bakacağız. Tabandan çıkılmış, 764 geçilemiyor. Biraz büyütelim onu, net görelim. Evet, tabandan çıkılmış, taban oluşmuş burada. 764'e geçememişiz. Şu an 764 dönüşü var. Burada taban yapılmamış, 236'dan döndüğünü varsayıyoruz. 764'ler her zaman 236. Burada şimdi tekrar 764'ü deneyebilir. Aynı yeri deneyebilir. Veya ana periyot Fibonacci 618'den dönüş yapabilir. Bu artık bizim burada oyun sahamız burası. Yani buraya göre değerlendireceğiz olayı. Periyotlar bakımından, ana periyotlardaki dönüşler bakımından burada 0.5 dönüşümüz var. Taban 618 dönüşümüz var. 236, 764 dönüşümüz var. 236 tekrar. Yani burada iyice taban yapılmış. Buradan yükselinmiş. 764'e kadar sarkabilir. 618 dönüşü de gerçekleşebilir. Yani burada döndüğü yerden değil de bir alt dirençten, ana periyottaki dirençten Fibonacci, yani 25 ve 26. katlar arasında oluşan Fibonacci'nin 618'inden dönüş yapabilir. Biri yani yukarıyı test eder mi? O gücü bulamıyorum. 26. katı test edebileceğini tekrar. Kapanışı aşağıda yapacağı için, yani altta yapacağı için şuradan bizim şöyle baktığımız zaman hemen 26. kata çıkması, buradan fiyatın 26. kata kadar çıkması olası değil. Çünkü burayı zaten geçemeyecek. Yani en fazla geleceği nokta burası olabilir. Ama buraya gelebileceğini de düşünmüyorum. Neden? 8 yıllık ortalamanın ve 5 yıllık ortalamanın baskısı yüzünden oraya kadar çıkamayacaktır. Şöyle bakacak olursak, evet şurada bozulma var, tam net değil artık. Şöyle yapmamız gerekiyor. Evet. Burada da var mı? Burada yok gibi. Evet, 618'e kadar bekleyebiliriz. 618'in kırılımıyla burada 764, 332 dolar 90 sent. Burası da olabilir. Yani yukarı çıkma ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz tabii ki, ama 378 dolarları görmesi biraz zorlanacak fiyat. Çünkü zaten bu bölgeyi zor geçiyor. Şurada geçemediği, son noktayı koyduğu nokta var. Artı burada bizim düşenimiz var. Düşen periyot kırılımı var. Bu düşen periyot kırılımı yani düşen periyodumuz, basamak stratejisindeki düşenimiz zaten şu 15 Temmuz'u yaşanmadan önceki oluşan düşenimiz. Yani bu düşeni kırabilmesi, buradaki 15 Temmuz'da yapılan kara günlerde oluşan düşüşten kaynaklı olan azalmanın olmadığı günlerde buranın üstünde tutunup bu düşenin kırılması söz konusu olabilirdi, ama bu düşüşten sonra buranın kırılması biraz zor. Artık kapanışla birlikte bu bölgeyi kırıp öyle yükselmek isteyecektir fiyat diye düşünüyoruz. Tabii burada önemli olan başka bir nokta daha var. Önemli olan nokta, ona da bir bakalım hemen. Burada fiyatın amacı zaten burada kapanış yapmak. Kapanışı daha önceden üstten yapması gerekiyordu. Yalnız şu düşüş kaynaklı azalma, yani 8 yıllık periyottaki azalma, tavandaki azalma bunu üst bölgede değil de alttan kapanış yapmaya zorlayacaktır, itecektir. Şurada yukarıyı bir test edebilir, 26'yı
ortalarda. Ama şu düşüşten sonra diye tahmin ediyorum. Her şey için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mongols